Ben Oktay Usta. Bugün sizler için güzel ev yapımı, böyle ekonomik ve lezzetli müthiş bir pizza hazırlamak istiyorum. Çok kolay, evdeki malzemelerle hazırlanabilen, olan vardır, olmayan vardır. Allah ne verdiyse olan malzemelerle güzel hazırlayabileceğiniz karışık bir pizza tarifi geliyor. Neler var? Bu pizzada bir hamur hazırlanışı var, bir sos, bir de üst malzemelerden oluşuyor. 3 aşamadan oluşuyor. Önce hamuru hazırlayalım, sonrasında sosu hazırlayalım ki o sırada biraz mayalanma tamamlansın. Şimdi burada 3 su bardağı un ile hazırlıyorum hamuru. 3 su bardağı un, 1 paket instant maya, yani direkt unla karıştırılan mayadan bahsediyorum. Evet, mayamızı aldık. Buraya 2 çay kaşığı, yani 1 tatlı kaşığı da olabilir veya 1 çay kaşığından biraz daha fazla tuz ekliyorum. Herkes kendi damak durumuna göre tuzunu ayarlasın. Şimdi öncelikle kuruları bir karıştıracağım. Un, tuz, maya karıştırıldı. Şöyle açayım, rahat görebilin. Ve şimdi burada kurular karıştıktan sonra ortaya bir havuz açıyorum. Havuzun içine bak, şöyle karıştırayım güzelce. Havuzun ortasına zeytinyağı geliyor. Ne kadar zeytinyağı? Şöyle bu miktara göre 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Güzel, zeytinyağını da ekledik. Ve şimdi son olarak pizza hamurumuzda ihtiyacımız olan ılık su. Kontrol ediyorum. Ilık. Ilık su olduğu zaman mayalanma hızlanıyor. Ondan dolayı ılık su olmasını istiyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şu anda bakayım kaçlarda? 700'de. Geriye doğru düşeceğiz. 5. Evet, şu anda 1 su bardağı kadar koymuşum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce havuzun ortasından başlıyorum. Havuzun ortasına parmaklar böyle mikser gibi çalışıyor. Ilık su ile hamurumuzun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olacak. Ortadan başladım. Kontrollü gidiyoruz. Bu yöntemle yaparsanız işiniz garanti olur. Önce kıvam yakalanacak, sonra hamur yoğrulacak. Biraz daha su. Ne kadar su koyduğumuzu göreceğiz. 700'deydi. Geriye doğru düşerek kontrol edeceğim şimdi. Kıvam tam ortaya çıktıktan sonra. Bu hamurdan yaklaşık olarak iki tane büyük, bir tane de küçük olabilir pizza çıkıyor. Şimdi kalınlığını birazdan birlikte ayarlayacağız. Hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Hafif yapışıyor şu anda. Birazcık un serpeceğim. Tezgah üzerinde güzelce yoğuracağız. Hep birlikte göreceğiz detaylarını. Ne kadar su koymuşum? Şimdi ona da bakalım öncelikle. 700'deydi su. Şuradan bakalım. Siz de oradan görebilirsiniz. Geriye doğru düştüğümüzde 2,5 su bardağı yaklaşık olarak su almış duruyor. Ama 2 bardak koyun. Kontrollü bir şekilde yine de dökmekte yarar var. Hamurumuz oldukça güzel yumuşak olmuş. Biraz hafiften şöyle bir un serpeyim. Karıştırma kabının içinden almak istiyorum çünkü. Özleştiriyorum ve tezgah alıyoruz. Şimdi tezgahta önce hamurun kıvamını ortaya çıkartıyoruz demiştik. Biraz un serpip elimizdeki hamurları da üzerine alıyoruz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diye duamızı yaptıktan sonra güzelce tezgah üzerinde hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz değerli dostlar. Şöyle güzel güzel döndürüyoruz. Bu hareket özleştirmeye yarıyor.
Biraz daha un. Hamurumuzu yaklaşık olarak böyle 3 dakika kadar yoğuruyoruz. Kıvamı ortaya çıktıktan sonra. Bu bahsettiğim tezgah üzerindeki yoğurma aşamasından bahsediyorum. Lastikleşsin istiyorum çünkü. Hamurumuzun içinde zeytinyağı, tuz, instant maya ve su var. Eğer isterseniz hamurun içine zaman zaman kekik de koyup bir tatlı kaşığı kadar kekikli hamurda yapabilirsiniz. Oktay Usta nefes nefese kaldığı bir an. Hemen kıvamını kontrol edeceğim. Özleşmiş mi? Güzel. Güzel. Neredeyse hemen hemen olmak üzere. Tezgahımıza ve ellerimize yapıştığı takdirde hafiften un serpiyoruz. Çünkü hamurun kıvamının aşırı sert olmasını istemiyorum. Şimdi değerli dostlar, hamur artık neredeyse tamam sayılır. İstediğimiz kıvama geldi. Onu da göreceğiz. Şuradaki pürüzsüzlükler olduğu zaman, berrak kaldığında, pırıl pırıl olduğunda hamurun kıvamı tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Kontrol ediyorum. Güzel. Süper olmuş. Şimdi bu hamuru bir dinlendirmeye alıyorum. Yani dinlendirme derken o sırada sosumuzu, doğranacak olanları doğruyoruz. Altyapı hazırlıklarını yapıyor. O sırada da hamur dinlenmiş oluyor. Üzerine bir örtü örtüyoruz ki kurumasın üstü. Nemli bir bez kapatıyoruz. Ev yapımı pizzamızın sosuna geçiyoruz. Şimdi sosunda neler var? 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tane domates, buranın üzerine 2 diş sarımsak doğruyorum. Sos pizzada çok önemli. Sizin pizzanızın güzel bir pizza olabilmesi için hazırladığınız sostaki uyum çok önemlidir. Şimdi 2 diş sarımsak, 1 domates, 1 çorba kaşığı şöyle dolu dolu salça koydum. Yarım çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Buraya değirmenden karabiber kırıyorum. Karabiberimiz de kırıldı ve burada bu pizzanın sosunda 2 seçeneğimiz var. Varsa taze fesleğen, yoksa kekik koyabilirsiniz. Ama benim burada saksımın içerisinde taze fesleğenlerim var. Fesleğenlerden içerisine bolca koymayı planlıyorum. Çünkü fesleğen gerçekten çok güzel bir tat katıyor. Çünkü pizzada özellikle yedirten bu fesleğenli sostur. Oh, güzel. Ne dersiniz? Biraz da alayım mı? Az bir şey de alayım. Tamam. Pekala. Sizlerden izni çıktı. Alıyorum ve hemen şöyle sizlerle yakından paylaşıp bir güzel sudan geçireceğim. Ve hemen sosumuzu parçalayıcının içerisinde hazırlayacağız. Sosumuza zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı, fesleğen, sarımsak, domates salçası, değirmenden karabiber de kırdım. Şimdi buradaki domates var ama biraz da az bir şey su ekleyeceğim ama az bir şey. Suyla salçanın açılabilmesi için. Belki domates yeterli gelmez diye düşündüm. Hemen parçalayıcının kapağını kapatıyorum. Haydi bismillah.
sanırım tamamlandı. Kıvamını hemen sizlerle paylaşayım. Suya ihtiyaç var mı yok mu onu görelim. Gerisi tamamdır. Şuradan bir tane spatula alayım. Güzel. Tam istediğimiz kıvamda. İyi ki biraz daha fazla su koymamışız. Tam istediğimiz kıvamda olmuş. Çünkü hamurun üzerine bu sos sürülecek. Tamam. Eğer mevsime göre düşündüğümüz zaman domates mevsimi değilse salçasını artırabilirsiniz. O zaman suyla kıvamını açmanız yeterli olacaktır. Şimdi 3 aşamadan oluşuyor demiştik pizzamızı. Birinci bölümde hamur hazırladık. Şimdi sos hazırlandı ve az sonra hemen mantar, sucuk, domates, biber, zeytinleri doğrayacağım ve peşinden de hamur açılma şovu olacak ve sonra da üst malzemeler doldurulup fırına gönderilecek. Şimdi pizzamız için sucuklar keseceğim. İnce kesilmiş ve halka halka kesilmiş sucuk parçaları olacak pizzamızda. Olabildiğince ince kesilmiş. Çünkü çok malzeme var. Sucuk, malzemelerimizde mantar, biber, yeşil zeytin, siyah zeytin, çeri domates, kaşar peyniri sosu ile birlikte buluşacaklar. Ondan dolayı sucuklar ince kesilmiş olmalı. Ve şimdi mantar doğruyorum. Taze kültür mantarı. Konserve de olabilir. Tazesi varsa tazesini tercih etmek her zaman için iyidir. Mantar da doğrandı. Şimdi zeytinleri hemen halka halka kesiyorum. Bu siyah zeytinlerin doğranmışları da satılıyor. Siyah zeytin ve yeşil zeytin doğranmışlarından bulabilirseniz doğranmışlarından yararlanabilirsiniz. Ya böyle çekirdeği alınmış da var ya da bunlara da ulaşma imkanımız yoksa normal çekirdeğini çıkartıp zeytin koyuyoruz. Güzel yakışıyor çünkü pizzaya. Evet efendim, siyah zeytin de doğrandı. Şimdi sırada biberli yeşil zeytin var. Gelsinler, kaçıyorlar oradan, yakaladım onları. Bütün malzemelerin ince doğranmış olmalı. Çünkü yüksek ısıda pişecek. Hamur ince. Malzeme üstüne çok kalın olursa bu defa üst malzemeler pişmemiş olur. Ondan dolayı mutlaka ince doğramakta fayda var. Güzel. Biberli zeytin ve siyah zeytin de tamam. Biber keseceğim şimdi üzerlerine. Bunlar da ince kıyılmış bakın. Tane mısır, süt mısır. Sosis olabilir. Allah ne verdiyse imkanlarınıza göre. Sonraki videolarımızda kısmet olursa değişik değişik pizza tariflerimiz olacak. Balıklısından tutun da sebzelisinden, karışığından Allah ne verdiyse pizzaya dair ne varsa tamamını inşallah sizlerle paylaşacağım. Böyle arası iki hamur arasında kaşar peyniri olan pizza tarifim de olacak. Ama inşallah sonraki videolarımda kısmet olursa. Çeri domates doğruyorum. Yine ince ve halka. Tüm malzemelerimiz doğrandı. Pizzamızın hamurunu açma bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Tezgahımıza un serpiyorum. Un serptikten sonra karıştırdığımız kabın içinde hamurumuzu dinlendirdim. Ve şimdi bu hamuru ikiye böleceğim. Çok güzel bir hamur olmuş. Bakın yumuşacık. Tam kıvamında. Tam kıvamında olan hamuru bıçak ile ikiye kesiyorum. 2 tane büyük pizza çıkmış olacak. Kestim. Ondan sonra yine tekrar şöyle yapıyorum. Bu hazır. Bu arkadaşı da alayım. Bu da hazır. Bu burada beklesin. Tamam. Bu gelsin buraya. Evet. Şimdi önce elimizle hamuru şöyle bir güzel yayıyoruz. Daha henüz merdaneye geçmedim. Tekrar şuradan bir un aldım. Hatta şöyle de yapabiliriz isterseniz biraz.
esnetme şovları yapalım. Biraz esnetiyoruz hamurumuzu. Tamam. Evet. Ve şimdi merdane ile tezgah üzerinde hamur açılıyor. Güzel. Ailecekle açabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte çok güzel bir aktivite de olur hem de. Bu hamurdan, bu ölçüden 2 tane hamur çıkıyor. Tepsimizin boyuna göre bakıyorum. 1,5 karış, biraz daha var. Evet, neredeyse hemen hemen hamurumuz hazır. İnce seviyorsanız daha inceltebilirsiniz. Bu da çok şu andaki yaptığım pizza aşırı kalın bir pizza değil. Bu da aslında ince. Şimdi sosuyla ve üzerinin üst malzemesiyle buluşma vakti geldi. Ve pizzamızın hamurunu görüyoruz. Hazır. Tepsiyi alırken bir böyle metot var. Şimdi bir tur daha diğerini de göstereceğim az sonra. Alıyorum bakın böyle. Sonra böyle katlıyorum. Sonra bu iki ucundan tutuyor ve tepsiye geçiyorum. Tepside tekrar açıyorum. Sonra açtıktan sonra elimizle ayarlamasını yapıyoruz. Kontroller yapıyoruz. Bir diğerinde ise hamuru direkt kağıdın üzerinde açacağım. Canım ne yapıyorsun? Niye katlanıyorsun öyle? Evet. Alalım buraya. Pişireceğimiz fırın kağıdın içine alıyorum hamuru ve direkt kağıdın içinde açacağım. İki metodu da sizlerle paylaşmış olacağım böylelikle. Az önceki geçirmiş olduğum katlama değil de direkt kağıdın ucundan tutup tepsiye almış olacağız böyle bu yaptığımda da. Çünkü kağıdın üzerinde açıyorum. Şuraları katlarsam geriye doğru. Geriye katlanmamış olur. Çok ısrarcı çıktı. Evet, bu hamurumuz da kağıdın üzerinde açılmış oldu. Tam ortalıyorum. Evet, hamurumuz hazırdır. Bu hamur da hazır. Bunu da hemen tepsiye alacağım. Tutuyorum. Şuradan tutuyorum. Fıştak çekiyorum. Evet, ve gitti tepsiye. Tepsimiz de yerini aldı, iki hamurumuz da. Şimdi önce ilk yaptığımdan başlayacağım. Değerli dostlar, şimdi açılmış olan hamurun öncelikle çatal yardımıyla yükselmesin diye şöyle bir 5-10 yerinden çatalın sadece uç kısmını değdiriyoruz. Bu sayede hamur yukarıya doğru kabarmamış olacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz ev yapımı fesleğenli, zeytinyağlı, sarımsaklı sosumuzu ikiye bölüyorum. Yani ikiye paylaştırmış oluyorum. Ve şöyle tepsi alttan dönüyor. Böyle kaşığımızın alt kısmıyla döndüre 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 hamurun üstünün her yerine sosu sürüyoruz. Kontrol ediyorum. Dışarıya taşmaması lazım. Dışarıya doğru taşınca hamurun kenarlarında bir yanık görüntüler çıkıyor. Ondan dolayı dışarıya taşırmamaya özen gösteriyorum. Şöyle bir yarım santim kadar bir çerçevesi olsun, taşmasın. Dış çerçevesini tamamladıktan sonra şimdi içteki sosu eşit bir şekilde hamurun üzerine yayıyorum. Güzel oldu. Güzel oldu. Ev halkı, dostlarınız, sevdikleriniz sizin elinizden az sonra güzel bir pizza yiyecekler. Tarifi Oktay Usta'dan, çünkü hazırlaması sizden olacak. Sosla kaplandı.
güzel böyle sarımsağın, fesleğenin kokusu da geliyor ve şimdi kaşar peyniri geliyor. Rendelenmiş kaşar peyniri olabilir, mozzarella peyniri olabilir. Pizza için satılan herhangi bir peynirden yararlanabilirsiniz. Yoksa da evinizde olan kaşar peynirinden güzel rendeleyip ya da marketlerde rendelenmiş olarak da satılıyor. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Evet, güzel kaşarıyla buluştu ve şimdi buranın üzerine üst malzemelere geliyorum. Doğramış olduğumuz üst malzemeleri hemen yakınıma doğru alayım. Sucuktan başlıyorum. Sucuk, sosis olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlara göre iş yapmak çok önemli. Hangisi varsa. Bol sucuklu oldu. Çünkü bizim pizzamız karışık bir pizza. Ve şimdi mantar alıyorum. Mantar, sucuk, domates, biber, zeytin, mısır. Hepsi var bizim pizzamızın üzerinde. Ve şimdi yeşil biberlerden de serpiyorum. Acı seviyorsanız acı biber doğrayabilirsiniz. Şimdi zeytinler geliyor. Yeşil zeytin, siyah zeytin. Biraz daha zeytinlerden alayım. Boşlukları kontrol edip doldurmak lazım. Nerelerde boşluk kalmışsa kontrol ediyoruz şimdi. Herkese dilimlerinde malzeme çünkü eşit dağılım olsun. Zeytin az duruyor. Biraz daha zeytin. Siyah zeytin özellikle. Ve şimdi kesmiş olduğum çeri domateslerden aralara serpiyorum. Çeri domatesi kestikten sonra bir süzgeç içine ya da bir şöyle hafif rampa yaparsanız suyunun akması faydalıdır. Çünkü akan su buradaki hamurumuzu yumuşatmasın. Ondan dolayı söylüyorum. Evet efendim, birinci pizzamız neredeyse hemen hemen tamamlanmak üzere. Evet, şimdi süt mısırını da serpelim. Biraz da mısır. Rengarenk oldu. Vitaminli, besleyici, inşallah şifalı güzel bir pizza oldu. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlardan yararlandık. Şimdi bu pizzanın üzerine benim buradaki saksıdaki fesleğenlerden biraz böyle yaprak da koymak istiyorum müsaadenizle. Biraz daha alayım. Şöyle geniş yapraklardan özellikle. Büyük yapraklardan da alayım ki kızardığı zaman güzel olur bunların tadı. Gel bakalım, büyük yapraklar neredesiniz? Alt kısımlar daha büyük yapraklar, üstler daha ince. Son olarak fesleğen yaprakları gelsin. Hafif bir kaşar peyniri rendesi serpeceğim. Hafif. Bir yaprak daha alayım. Güzel. Biraz daha kaşar. Son üzerinde de böyle kaşar peyniri olursa eridiği zaman orada üsttekiler özellikle kızarmış oluyorlar. Ayrı bir tat katıyor. Ondan dolayı hafiften bir de üstüne kaşar peyniri serpiyorum. Yani altta daha fazla, üstte de hafiften bir kaşar peyniri. Değerli dostlar, pizzamız fırına gitmeye hazır. Yalnız bu tepsi şu haliyle bir 5 dakika ılık ortamda beklenirse mayalı bir hamur olduğu için tık yükselecek ve sonra ver fırına diyoruz 240 derece. Sizin fırın 260 ise verin 260'a da verin. En üst seviyede fanı üfleyebilir, orta kata vereceğiz. Şimdi mayalanması için bekliyorum. Diğer tepsiyi hazırlıyorum. Sevgili takipçilerim, pizzamız önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına gönderiliyor. Orta katında fan üflüyor. Pişme süresi ortalama 13 ile 15 dakika civarında diyorum ama en üst seviyede. Bak maksimuma getirdim. Alt üstte ısıttım ve şimdi turboya bakıyorum. Evet, alt üst turboya da geldi. Pişirmeye bıraktık. Birazdan
pişiyor görüntüsü ve pişmiş görüntüsüyle sizlerle olacağız. Pizzamız tam kaç dakika oldu? 13 dakika oldu değerli dostlar. Fırından geliyor. Vay 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 vay. Şu görüntüye bakın. Mis gibi kızarmış nefis bir pizza. Oktay Usta'dan bugün sizin için karışık bir pizza tarifi geldi. Şimdi pizzamızı keseceğim ama diğer tepsiyi hemen fırına gönderiyorum hiç bekletmeden. Bu arkadaş da fırında pişsin. Haydi bakalım, aynısı da 240 derecede pişmeye bırakılıyor ve sıcak sıcak pizzamızı servise alacağız. Şimdi servis ederken buradaki tahtanın üzerine almak istiyorum. Nasıl alacağım? Şöyle geliyorum. Geldim. Fırın tepsisini alacağım burada. Sıcak çünkü. Sıcak sıcak taze pizza. Oktay Usta'dan bugün sizler için geldi değerli dostlar. Efendim şöyle altına doğru bir göndereyim. Hazır mıyız? Altından çekeceğim. 1, 2, 3. Evet. Kağıdımız alındı. Ve şimdi pizzamızı kesme bölümüne geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne güzel nimetler verdin bizlere ya Rabbi. Birbirinden güzel nimetler. Evet, şöyle döndürüyorum. 8'e keseceğim. Zeytin, mısır, mantar, sucuk. Allah ne verdiyse. Evet, pizzamız şu anda hazır. Değerli dostlar. Üzerine isterseniz hafiften bir zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Şöyle hafiften. Biraz da buranın üzerine kekik serpebilirsiniz. Kekik özellikle taze kekik olursa çok güzel olur. Ben şimdi buradan biraz taze kekik almak istiyorum. Fesleğen sosunda ve içinde var. Üzerinde de taze kekikle birlikte inanılmaz bir tat ortaya çıkıyor. Kuru kekik de olur, taze kekik yoksa. Evet efendim, Oktay Usta'dan sizler için karışık bir pizza tarifi geldi bugün değerli dostlar. Diğer tariflerimizde, videolarımızda görüşmek ümidiyle abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.